Hi Zeki. Merhaba Emel. How are you? Ben iyiyim, seni sormalı. I'm great. Gerçekten. Yes, of course. Ne güzel, hep böyle olsun. Of course, like we always say in every podcast, in our recordings, I'm always so happy to come for the recording session in our studio. That's why I feel great today. Ne güzel. As usual. Ben de coşkuyla geliyorum, böyle severek geliyorum. Yes. So what's our topic today? Ondan önce bir şeyi hatırlatabilir miyim? Hani çok iyiyim demene karşılık. Bir arkadaşıma bazen telefon, bazen yüz yüze karşılaştığımda nasılsın dediğimde bomba gibiyim derdi böyle. Hani çok iyi olduğunu ve onun o cevabı sana da geçiyor ister istemez. Yes, sen de mutlu oluyorsun. It's all about energy. Doğru. And people say I have positive energy. I usually light up the room when I go into a room. Bulaşıcı bir şey bu. Yes, it's contagious. Exactly. Doğru. Yes, so can you tell us what the topic of this week is? Bu bölümde teknolojiden konuşalım istemiştik. Teknolojinin hayatımıza getirdikleri, belki de götürdükleri. Advantages and disadvantages. Neden olmasın? Okay. Pros and cons mu? Pros and cons, exactly. Yes. Artılar, eksiler. Yes. Dip toplamda ne çıkacak ben de bilmiyorum. Oh, we'll see what happens. Artıyla mı bitireceğiz, eksiyle mi? Zararda mıyız, kârda mıyız? It could be equal, I believe. Because there are really so many great advantages. On the other hand, as usual, there are a lot of disadvantages. Doğru. Bazen bu özellikle sinyaller var ya şu an duymadığımız ama kulağımıza da gelen, beynimize de geçen bir sürü sinyal var. Like base stations. Evet, baz istasyonları bunlardan bir tanesi. Son zamanlarda bizi en çok etkileyen. Bir yandan da tabii insanlar ya burada telefonum çekmiyor ne saçma diye şikayet ediyor. Ama diyelim ki caddenin karşısındaki baz istasyonunda gidip diyor ki bunu kaldırın burada. Tamam da o olmadan öteki nasıl olacak? Şöyle düşünürdüm ben. Tabii sadece bazı olsa razıyız ona. İşte ne bileyim uydudan gönderilen bir sinyal var. Falanca askeriyenin bir radarı var. Öbür taraftaki telsiz televizyon kanalı vesaire şu an o kadar büyük bir gürültü var ki aslında. Biz duyamadığımız için onlar yokmuş gibi oluyor. Well, don't you think it would be really bad if we heard all of them? Kesinlikle tabii. I would probably go crazy. Büyük ihtimal. Hani kakafoni falan mı denir böyle bir karmaşa, gürültü. Polifoni? Bilemeyeceğim. Yani çok büyük bir gürültünün ortasında gibi olurdu. İyi ki duymuyoruz. You know what I wonder? I wonder if cats and dogs, how they have, they can hear really low frequencies and stuff. So I'm wondering how dogs and cats, I wonder if they're irritated or if they get annoyed from hearing, I wonder if they hear the noises. Actually. Yani bizim ne diyeyim duyduğumuz frekansın dışındakileri de duyuyorlar. Hatta köpek kovan düdükler Whistles, oluyor. Veya depremi onlarda bizden erken haberler oluyor. Ne derece rahatsız olduklarını bilmiyorum. Belki de antensiz onlar bir uydu kanalına bağlanmış şu an. They're all programmed. Podcast dinliyor. Yeah, why not? Sinyal için şunu söylemek istiyorum. İlk radyoyu icat eden hatırladığım kadarıyla Marconi. İtalyan mı? Marconi. If you say Marconi, he's Italian. If you say Marconi, he's Spanish. İspanyol. Marconi bildiğim kadarıyla radyoyu ilk icat eden, dolayısıyla da ilk sinyali yayınlayan. Damn him. Keşke nereden bak o yayınla denir yani şu Lidyalılar parayı bulmasaydı ne güzel olacaktı icat etmeseydi. Marconi de bu ilk sinyali yayınladı, orada hatlar koptu. Bazen düşünürüm, hangi çağda yaşamak isterdim gibi oluyor da. Evet, ben teknolojiyi çok severim, çok meraklıyımdır. Her şeyi yeni bir şekilde kullanırım. Hatta bir şeyi bazen erken alırım. Eşim der, senin bu teknolojik gelişime de bayağı bir katkın oldu. İlk aldığım dijital kamera hiçbir şey göstermiyordu neredeyse ama dijital kameraydı. But look, this is an advantage because thanks to you and your curiosity and your interest in technology, we are able to do these podcasts. Evet, hatta sohbet ediyorduk. Bir Türk örnekler neler var podcastlerde bakarken
teknolojik yenilikleri izleyen bir podcast dinledim, birkaç bölümünü. Birisi de mail atmış, diyor ki Spotify'da neden yoksunuz? Aslında orada olsanız ben oradan da dinlemek istiyorum sizi. Maile cevap yazmışlar. Ya uğraştık ama Spotify'a yükleyemedik diye. Dedim ki hani teknolojik yeniliği takip eden bir podcast bunu neden That's yapmaz? funny. That's really funny. Bu benim biraz da merakım, biraz ilgim sayesinde oluyor. Bu Marconi'den önce yaşamak isterdim diye düşündüm. Really? Hiçbir sinyal yok. Yani dünyada hiçbir sinyal yok. Ne hissederdim zaten duymuyorum, o zaman da duymayacaktım da. Acaba işte beynimizi rahatsız ediyor mu? Yeni hastalıklar teknoloji sebebiyle ortaya çıktı mı? Interesting. I never thought of it that way. Okay. Ne kazandırdı peki teknoloji bize? First, the thing it improved, I believe, is communication. Daha kolay iletişime geçer. Ulaşılır olduk. Yes, we can access anybody we want at any time. Is that good or bad? I'm not sure. Because some people, what were we doing before the invention of smartphones? Ya bırak akıllı telefonu, normal cep telefonundan önce neler yapıyorduk? Yes. Hani akıllısı hadi. Because I remember, like when I was going to meet my friends, there was because we live in Ankara, there was Vakko. I think it's not there anymore. I haven't been to Kızılay in such a long time. AVM'nin içine taşındığı sanıyorum. Kızılay'da Gima vardı asıl. There was Gima, PTT. Gökdelen'in altında, Yes. ve buluşma yeriydi. Really? Yours was there? Mine was in front of Vakko because Kaç I'm a little kızla buluştum classy. orada. We would call each other a day before. We'd be like, yeah, let's meet at 2:00 in front of Vakko. Evet. And we would go there, for example, I'm very punctual. I usually go to my meetings Tam zamanında. before or right on time. Erkenden bir de. Yes. I would go there 15-20 minutes before and I would wait for 20 minutes. It would be 2:00. Nobody would show up and you'd have to end up waiting there sometimes 40 minutes, 20 minutes, whatever. If we had the phones, it'd be like, yeah, I'm here, where are you? And they would have no excuse. So I don't know. It's İyi mi kötü mü? I don't know. I can't decide. Well, sometimes it's good, sometimes it's bad. Like I said, like if I want to reach my daughter, I can reach her anytime. I can say, you were supposed to be home at 7. It's 7:15. Where are you? But before that, you'd be like, what happened to her? Is she okay? Who is she with? Why isn't she home? Blah, blah. You know, you would get bothered. But in that way, it's good. The bad way is usually spouses or boyfriends and girlfriends are not extremely happy about this. Çok eskiden işte diyelim ki İstanbul'a gidiyor. Gidince bir mektup yazarmış. Merak etmeyin, ben geldim. Zaten diyelim ki o zamanki koşullarda bir gün 2 gün İstanbul'a varmak sürüyor. Mektup yazdı. Mektubun diyelim ki 1 hafta ya da 3-4 günlük bir mevzu. İnsanlar mı daha az meraklıymış ya da zaten imkanı olduğu için mektup geldiğine mi seviniyormuş? I don't think it's about people being less curious. I think it's because we had to learn to adapt to the environment that we lived in or the conditions that we lived in. Doğru, imkanlar ölçüsünde biz de ondan yararlanıyoruz. We were more patient before technology. Doğru. Now we can't, for example, you're watching something on YouTube and all of a sudden, for example, if someone's watching Organik Beyinler on actually YouTube, there's always a commercial before you start listening or during. It's like reklamı atla diyor 5 saniye. Seconds. We can't even be patient. We're like we're trying to press that button so it will just skip the commercial. Doğru. So we are less patient, I think, with technology. Sanırım hayat o zaman daha yavaş akıyormuş. Yani sanki de daha bereketliymiş gibi. Şimdi hani bazen eleştiriliyor her şey fast food oldu diye. Onun gibi her şey çok hızlı akıyor. We are living very fast. Yolcu otobüslerinde şimdi artık serbest galiba. Daha önceden ABS etkilendiği için hani uçaklardaki gibi kapattırırlardı ve arada açılırdı. Bir tane işte diyelim ki Ankara'dan İstanbul'a gidiyor. Bolu'da mola verilmiş. Vatandaşlar da tuvalet ihtiyacını karşılamak için haliyle tuvalete giriyor. Tabii bölmeler var ve ince şeyler ya. Yandaki merhaba diyor. Bu şimdi bana diyor. Merhaba diyor. Ne yapıyorsun diyor yandaki. Tuvaletteyim diyor o şimdi cevap olarak. İlk merhaba diyen diyor ki
Meğer telefonla konuşuyormuş. Ya yandaki gerizekalı kendisiyle konuştuğumu zannediyor diyor. Actually. Şimdi ben o olsaydım artık çıkamazdım. Otobüs giderdi, ben kalırdım orada. No, it's you see a lot of people talking to themselves when they're walking on the street. Evet. Before that you'd be like, wow, he or she is schizophrenic, or there's something wrong with their mental health. But actually they're talking on their earphones, or they're using kendi kendine wireless konuşuyor mu, ne earphones. yapıyor derdik. Şimdi kulaklık var. Hatta küçücük Bluetooth şeyler var. Gözükmüyor bile. Wireless ones, yeah. I bought one of them, but they don't work. Maybe I bought a cheap one, I'm not sure, but I couldn't get it to work. Biraz paraya kıyarsan Well, çalışanını kullanabilirsin. Evet, ulaşılabilir olmak güzel bir şey. Bir yandan da bu cep telefonları sebebiyle o kadar fazla ulaşılabilir olduk ki iş hayatında özellikle yöneticiler, patronlar ne yazık ki bu imkanı biraz kötüye kullanıyorlar. yes. Batılı şirketler diyeyim, hadi hep hani onları övüyor anlamında söylemiyorum bunu ama tavır davranış anlamında söylüyorum. Akşam 18'de bitiyor mu iş? 18'de bitiyor. Yönetici için de bitiyor. Ben birçok çalışandan şunu gördüm ki biz de yaşıyoruz ister istemez. Gece 11'de patronu, yöneticisi mail atmış ve bu maile cevap bekliyor. Oh, that's a good kind of a boss. I had a boss, he would call me at 10:30, 11 p.m. at night and say, we have to do this tomorrow, we have to... I would be like, okay, and I would hang up and, you can tell me this tomorrow morning. Why are you bothering me? It's not urgent. Yeah. Some people are like that. And what I used to do is usually, we have company phones and we have our own private phones. The company phone, for example, 6:30, I would turn it off. En güzeli. I did that a couple of times. I got into trouble and I said, I'm sorry. Birçok yerde yapamıyorsun bunu ne yazık ki. Aradım, ulaşamıyor. Veya aynı şekilde tatile gidiyor. Bazen havuz başında insanlar şirket yönetiyor. Belli ki bir taciz var orada. Ulaşılabilir olmak da bu yönde biraz da dezavantaj oluyor. Ama kaza anında, acil durumda, ne bileyim bir depremde vesaire hakikaten arayabilmek ve ulaşılabiliyor olmak çok güzel. One other disadvantage that just came to my mind is, how people post lots of pictures and stuff on Instagram and Facebook and other social media pages, I'll say. People try to be something that they are not. For example, olduğundan başka görünme anlamında. Well, of course, there's lots of apps that have filters now. You're looking at the pictures and you're like, wow, she must have gotten Botox. Or maybe, wow, she must be like 50 now, but she looks 25. You're like, what's going on? It's actually all the filters. People have forgotten to be themselves on social media. For example, I am totally against these kinds of apps. Doğru. Sanal alemde yaşıyor ya da olduğundan farklı göstermeye çalışıyor. Birçok ünlülerin de bu tip Photoshop hilelerini yakalıyorlar. Yes. Belini hafif inceltmiş, arkadaki ağaç da ona doğru meyillenmiş. Evet. Bir de şu da oluyor. Birkaç böyle bir örnek vardı. İşte internet ortamında bir kadınla tanışmış, yazışıyorlar falan. Bu sefer ona da bir fotoğraf göndermiş. Fotoğrafta gayet cazibeli bir kadın. İşte senin yanına geleceğim, para ver, gelmek üzereydim falan. Bir ton paraları böyle kaptıran garibanlar da karşımıza çıkıyor. Sonra da yakalanıyor diyelim ki kişi. Ablanın hiç alakası yok o fotoğrafla. Why did you call them gariban? I think they're retarded. They're stupid. They're not gariban. They're just stupid thinking not with their brains but with something else. Aslında doğru söylüyorsun. Bazen şeye giderler ya işte ne denir? Muska yazdırıp bir şeyler yaptıracak. İşte sahtekar, üçkağıtçı falan. Dediğin gibi arz talep meselesi. Böyle bir talep varsa birileri de bunu piyasaya sunuyor. Dolayısıyla haklısın. Gariban dememek lazım. Well, now you said something about muskas and stuff. There are kind of, as Turkish people, we are really interested in fortune telling. Evet. Especially Turkish coffee. There are lots of apps. I'm not sure if I'm allowed to say their names, but I won't because I'm not sure. Kahvenin fotoğrafını çekiyorsun. Yes, and then you send it to them and they send you they read your cup and they send you the results. What I heard, there's one app
which is very good apparently. I'm not going to like I said, I'm not going to name it. Every time I send it there, the reading comes almost accurate. And I'm like, wow, these guys really know what they're talking about. But then I learned out that I found out is when you download this app onto your phone, in the settings there is an area that says microphone on off. Evet. Most of these come with the microphone on, and you cannot turn it off. So what they're saying is they listen to you. Gerçekten. Yes. And it's the same thing about, how we are being watched via our phones, our laptops. This is the same. It's very scary. As soon as I found that out, I just erased all of those kinds of apps. So I go to a medium instead. Git oraya at bir beşlik ablaya. Yeah, why not? Why senin not? bütün geleceğini sayıversin. Yes. Niye uygulamalara inanıyorsun? Yeah, or I just go directly to my mom because she's really good at reading cups. So. Bilgiye ulaşmak That's bakımından evet kesinlikle çok rahatsız edici. Yes. Ürkütücü. Ürkütücü. Evet, Google'a sorduğumuzda birçok şey küt diye söylüyor ama deniyor ki hani Google'da öyle bir büyük veri oluştu ki hani big data artık her şeyi bilir ve hiçbir şekilde saklayamaz hale geliyoruz. Bu da tehlikeli. İstanbul'da bir firmaya danışmanlık vermiştik birkaç yıl önce. Bu tür uygulamalarla ilgileniyorlar. Diyelim ki siz artık konumdan da herkesin nerede olduğunu biliyor ya bu akıllı telefonlar. Birkaç tane şey var. Restoran var bir yerde. Ya ona mı gitsek diyorsunuz. Sizin orada olduğunu ve oralara yöneldiğinizi görüyor. Hemen oradaki X restorandan %5 indirim geliyor veya mağazadan. Siz oraya girip ondan alışveriş yaparsanız anlaşması da var zaten onunla. İşte 1 kuruş, 10 kuruş, 1 lira neyse oradan bir para kazanıyor. Dolayısıyla da aslında hani otogarlarda işte Bursa, Ankara falan diye yapan ne değnekçi mi ne denir? I think they're called çığırtkan. Sizi alıp bir yere götürüyor. Sonra oradan komisyonunu alıyor. Onun elektronik hali bu da. Yeah. Sizi o restorana ya da mağazaya pazarlıyor. Sonra da diyor ki bir rica edeyim bu para. It's true. For example, when you go into a shopping mall, let's say Anka Mall, lots of messages come to my phone, like from English Home, Zara, whatever, what have you. Orada olduğunu biliyor çünkü. Yes, they know your location. One good thing about location, I think, is there's something called, which you taught me today, is it's a WhatsApp application. You share your live location, not the current one, but the live. That way you can follow the person, for example, 5 hours, 6 hours, what have you. I think that's a good thing for parents and their children. Evet, kesinlikle öyle. Belediye otobüslerinde var artık. Bir durağın, her durağın numarası var. Yeah, that doesn't work. I use that. Çalışıyor. I ended up waiting for a bus the other day. It says, when you look on the app, you enter the number of the bus stop. It says, blah, blah number. Bus will be there in 2 minutes. I ended up waiting 25 minutes. Şanssızlığın. Oh, yeah. Senin telefonun yarı akıllı olmasın. Bluetooth'u çekmiyor. I don't know. It's an iPhone. It should be better than yours. No, I think there's something wrong with the system, the government. Steve Jobs öldükten sonra oldu bütün bunlar. Oh, he died? Diyormuşsun. Çok oldu. Orada güzel bir şey. Benzeri mesela servis minibüslerinde de var. Servisin annesi babası diyelim ki çocuğu servise bindirecek. Yaklaştığını görüyor. Ona göre indiriyor aşağıya. Yeah. Veya teslim alırken de gelmek üzere diyor. Ona göre teslim alıyor. Konum bilgisi de bu anlamda teknolojinin güzel bir nimeti. Yep. One other thing that I don't like is people covet each other's lives. For example, you see a friend, she's always, or she or he is always on vacation, is going to nightclubs and spending lots of money on clothes, and they post these. And on the other hand, you're broke, or you don't have that much money, or you don't have that much time, or the budget, which is money. And you want to be like them. So you try everything to be like them. And in that process, I think you lose your personality. Just people are forgetting to be themselves.
please don't covet other people's lives. Just be yourselves. Live your own life. Let other people covet you because you're natural. Biraz da teşhirciliğe de giriyor bu. Restorandasın, yemeğe çekiyorsun. Kafeye gittin, şuradayım. Yes. Bir de bir takım uygulamalar var. Orada bilmem giriş yapıyor, şuradayım diyor vesaire. And other people using that app can come and meet you there. Evet. I think it was Foursquare, something like that. Var, işte yorumlara bakıyorsun vesaire. Öyle olunca da hakikaten biz olmaktan çıkıyoruz biraz. Dediğin gibi oralara belki gidemeyen insanlara da bir sürü böyle bir özendirici falanca işte Beach Club'dayım, bilmem neredeki şurada yemek yiyorum. Biraz ne diyeyim, sosyal yapıyı zedeleyen şeyler olabilir. I think so too. I absolutely think so too. Böyle şeyler. Başkaca teknoloji anlamında hep dijital konuştuk. Ne bileyim, ulaşım alanında otomobillerin, hani otonom otomobiller geliyor. Otonom taksiler geliyor. What's autonom? Flying? Kendi kendine gidiyor. Uçan. Like a robot. Evet, mesela şu Uber miydi şu meşhur? Uber. Ben Uber diyeceğim. I'm going to say Uber because it's Uber. Tamam. Anlaşamayacağız. No, we will. Amerika'da bir kaza yaptı, birisini öldürdü in California. ve durduruldu aslında. Bence öyleyse normal sürücüler de kaza yapıyor. O bütün arabaları durduralım. Biraz saçma bir şeydi. I heard today on the radio in the news that a company, I forgot the name, in 2020 they're going to start using flying cars. Bir Japon şirket uçan araba. Yeah, something. Yeah, yes, it was a Japanese company. I think that's going to be interesting. I wonder if you get to drive it yourself or if it's a driverless flying car. Bununla ilgili çok çalışmalar var gerçekten. In 2 years, can you imagine? Olmaz değil. Biraz uçuk, hani hemen çıkacak seri üretim falan değil ama. Of course, but they're planning on actually start to use these cars in 2020. But because we're living in Turkey, 2050 will be when we see these cars, I believe. Artık 2071 hedefimize doğru ilerleyeceğiz, yapacak bir şey yok. Drone teknolojisi mesela çok arttı, çok gelişti diyeyim, arttı derken. Afrika'da bir yerde kan ihtiyacını drone'la gönderen bir şey kurmuşlardı. Zaten yarım kiloluk diyelim ki bir kan var ve falanca hastanede de acil kana ihtiyacı var. Merkezden drone'la gönderiyorlar. Amazon aynı şekilde drone'la işte kitap vesaire servis yapmak istiyor. In Japan there's a restaurant like that. There's drones. They bring you the menu and then you have to fill out a form and you give it to the drone. It takes it back into the kitchen and it brings your thing. But that's good. It's very interesting. But what about the waiters and waitresses? Onlar ne olacak? Yes, what's going to happen to them? Ya her gelişme biraz işsizliği de artıran bir şey. Fakat bir yandan da diyelim ki bu robot teknolojisi artınca üretimde boyahanede ya da tehlikeli yerlerde, işte asidin olduğu yerlerde falan artık robotlar çalışıyor. İnsanlar çalışmıyor. Bu güzel bir şey. Evet, istihdam anlamında kötü olabilir, dezavantaj olabilir ama bence hani bu gelecekle ilgili tahminde bulunan futuristler bir takım şeyler söylüyorlar. Bana göre bence çalışma saatleri biraz azalacak. İşte 45 saat değil de belki 30 saat çalışacağız. 5 gün değil de 3 gün çalışacağız. Çoğunu bu robotlar ya da teknolojik gelişmeler sayesinde üretebilir halde olacağımız için insanlar biraz daha bunun keyfini sürecekler diye umuyorum. Vahşi kapitalizm burada ve hop bir dakika biz varız demezse eğer. We'll see what's going to happen. Like we're talking, it has its advantages and disadvantages. We just have to learn to adapt. We have the choice of not using technology for like the Amish people who live in Pennsylvania in the States. Değil mi? Amerika'da vardı öyle bir. It's interesting. At arabalarıyla geziyorlar hala, böyle uzun etekler. They don't use electricity. They still use candles. They have their own farming system, their own agriculture. So it's very interesting. Sometimes
I wonder if I could live like that, but I'm not sure if I can because one day I forgot my phone at home. I felt naked the whole day through. I was like, what if somebody called me? Oh my God. What if somebody sent me mail? Oh my God. Am I missing something? You know, o da bir fobi olarak çıktı. Telefondan uzak kalma fobisi de bir isim verdiler ona. We're going to do a program about phobias. Bahsetmiş miydik onda bilmiyorum. İnsanları ayrı tutuyorlar. Böyle bir dokunu vereyim hiç olmazsa diyor. O denli bağımlı hale gelmiş ki telefona. Hakikaten de baktığında insanlar gün içinde bilmem kaç kez bakılıyormuş. Ben de bakıyorum. WhatsApp'tan bir şeyim var. Mail'ime gelmiş. Şu mu olmuş diye. Yani 100'den fazladır herhalde telefona bakmamız. Ya da akıllı telefonun ekranına bakmamız. I try not to use it as much as other people. Sorry. Bir diğer aslında teknolojik gelişmenin bize faydası bir yandan sağlığımızı bozuyor ama bir yandan da sağlık alanında o kadar büyük ne diyeyim gelişmeler ve iyileşmeler var ki onlar sayesinde birçok şey erken teşhis oluyor ve tedavi oluyor. Eskiden şöyle örnekler olurdu. Bazen deniyor ya işte dünya kötüye mi gidiyor da tartışmıştık. Aslında belli bir ne diyeyim dalgalanmayla gidiyor. Biraz iyi, biraz kötü ama çok daha kötüye de gitmiyor. Süper iyiye de gitmiyor. Benzer şey sağlıkla ilgili de büyük ihtimal geçerli. Karnına ağrı girdi, öldü. Şimdi. Üresi yükselmiş, ölmüş. Şimdi üresi yükselmiş ne demek? Diyalize giriyor insanlar. Bilmem kaç yıl daha hakikaten normal sağlıkla yaşıyorlar. Veya işte karnındaki ağrı meğer şuymuş da hemen tedavi olunuyor. İşte Marconi'den önce yaşayayım falan diyorum. Ama o zaman da dişim ağrıdığında ne yapardım? Kolumu kırdığımda ne yapardım? Exactly. Bir çok hakikaten ağrı bir yerde bir şey varken de kim ameliyat edecek de bana narkoz yok. Bazı filmlerde olur ya şey böyle bir tahta parçasını dişine sıkıştırırlar bu arada ateşle dağlarlar falan. Yani. There's actually also in the health department there is going to be lots of I'm not sure if they started using this but I've heard about this. It's there's like a mirror. You stand in front of the mirror. It's like a scanning machine. You can call your doctor on the mirror. And your doctor appears on the mirror. And you tell him sanki onunla konuşuyormuş. Exactly. You tell him what's your problem. Doktor başka bir yerde. Yeah. It's all virtual reality. And then he helps you out. If he can't help you out via virtual reality, he asks you to come to the hospital. There's also a machine. I believe it's called Watson or Watsons. I'm not sure. It's a program. You know how people sometimes doctors cannot diagnose you. For example, there's something wrong with you, but it takes them maybe 3 weeks or 2 months, whatever, to diagnose what your illness is. They draw blood from you. They feed it into the machine. And you go also it's like an MRI. Okay? You go into the machine, and in some very short amount of time, it scans your whole body, and on the other side is doing the blood analysis. I'm sorry. Kan tahlili. Yes. And then it's like there is this wrong with you. Anında. In half an hour, maybe 1 hour. I'm not sure about the time. So it is developing. Yes, it is going to help us out. There's also pardon, doktorun tipinde seçebiliyor muyum? No, doctors and lawyers, they're not going to have a lot of jobs in the future is what they're talking about now. Yok hani böyle güzel falan bir No. aynadan bakınca şöyle içinin açılacağı bir doktora muayene olabilir miyim? Yeah, why not? You can do that as well. Madem sanal, yapın bir şeyler. There's Bosch, the brand, created a smart kitchen. It's like 2 robot hands. Have you seen that? Hayır. It's hanging on like a railing on top of your kitchen. Tamam. And then you feed it. For example, you say you want, I'm going to say this in Turkish, etli biber dolması. And then you give it the ingredients. It cuts for you, blah, blah. It fills it, and it cooks it for you. It's like 2 hands working in your kitchen. Bildiğin annemizin eli yerine robot eli var. Exactly. Ve benim yerime... Yes. And there are smart fridges. It's got like a small screen. Hatta sipariş verecekmiş, buzdolapları eksik olan bir şey varsa. I watched a smart home documentary 15 years ago. I'm not exaggerating. I think it was on Discovery. It was about a smart home in Korea.
And it showed the smart fridge. You know how we usually, when you buy food, there's like a barcode. You scan the barcode on the fridge and you put it in the freezer or in the fridge. You do this for everything, okay? And when the expiring date is closer, it signals on the things. Like, for example, your chicken is about to die or whatever is about to expire, or your yogurt. And then you go onto the screen, say, what can I do? It gives you a list of recipes that you can make. That is so cool, I thought. But this was like 15 years ago. Çok iyiymiş. 15 yıl önce bunu öngörmüş olmak. Yes, in Korea there was a smart home. Bazı şeylere insan yok artık falan diyor ya, o da mı olur? Ama bir süre sonra hakikaten olduğunu ve faydasını da görüyorsun. Ben yıllar önce, kaç yıl oldu hatırlamıyorum, işte mikrodalganın önünde, daha doğrusu bir kapağı var ya, onu böyle LCD gibi bir ekran haline getirmiş bir firma ya da getirilecek ileride, buradan da internete girilebilecek diyordu. Yani ne saçma, mutfakta o falan, ama şimdi hakikaten bir şeyin tarifini yaparken insanlar tableti koyuyor oraya ve oradan bir şeylere bakıyor ya da bir şey izliyor. Yeah, that's how my daughter makes perfect lemon cake. From YouTube. Yes, she watches the video, she gets the recipe and she does it. It's pretty good. Dolayısıyla da teknolojiye adapte olmak güzel bir şey. İyi yönde kullanmak. Bu her şey için geçerli. Şey denir ya işte, bıçakla iyi bir şey de yapabilirsin, kötü bir şey. Ateşle iyi bir şey de yapabilirsin, kötü bir şey de. Genelleme yapmaktan hep sakınmışımdır. Teknoloji iyidir, süperdir ya da teknoloji çok kötüdür, uzak duralım genellemesi yerine iyi yönde kullanalım, hayatımızı kolaylaştıralım, ne bileyim sorunlarımızı azaltalım vesaire. Hani otomobil teknolojisinde bile işte bayram sırasında, Kurban Bayramı sırasında 150'ye yakın insanımız vefat etti kazalarda. Şimdi şeylere baktığımızda artık şeridi takip eden arabalar var. Öndeki arabayla mesafeyi koruyan arabalar var. There's cars that park by itself. Kendi kendine park edenler var. Hadi o kolaylık da diğeri insanları tehlikelerden kurtarıyor. Okay. Sen fren yapmadın diyelim ki ve hızla yaklaştığında fark etti. Kendisi fren yapıyor ve durma mesafesinde duruyor gibi. Bunlar güzel şeyler. There's one thing I request from people, like I said before. Please, let's not lose our personalities and ourselves, our identities in trying to be like other people. Kimse o olalım. Yes. Kimsek o olalım. Yeah, just make sure you use it wisely. Technology is for us. And let's just try to adapt to the changing conditions. Yassıya kadar yanar. Hadi İngilizce çevir bakayım şimdi. The liars... What's yatsı? Namaz. Yatsı namazı. Akşam bitiyor. The liar's candle lights sonsuza kadar yanmaz. Until yatsı. I don't know what yatsı is in English. Until midnight. Until midnight. Peki. Bir şekilde foya meydana çıkıyor. Dolayısıyla da kendimi öyle de göstersem, böyle de göstersem gerçeği ortaya çıkıyor. Kendimizle barışık olmak, teknolojiyi de olumlu yönde kullanmak güzel olsa gerek. Definitely. Well, that's it for this part. Thank you for listening to us. Bence bu da güzel, keyifli bir sohbet konusu oldu. I think so. Let's see. Our previous part where we did a bilingual again, and we got lots of good reviews from people. Someone said, if I remember correctly, they listened to it and they only realized halfway through that it was English and Turkish. Evet. Bir arkadaşımız öyle demişti. Yarıda ya bir dakika, bunun yarısı İngilizce yarısı Türkçe gibi, sonradan fark ettim gibi söyledi. Yani biraz da çok akıcı konuşuyorsunuz. Nasıl böyle biri bırakıyor öteki başlıyor gibi. Bir tane de şöyle bir yorum gelmişti. Beynim yandı dedi. Dur şimdi Türkçe yanıma, şimdi İngilizce yanıma. Bu da bir deneme. Bunu hani arada bir sürdürmeyi istiyoruz. Sizden de özellikle olumlu mesajlar gelirse keyifle de yaparız. Okay. Well, that's it for this week. Thank you for listening to us. Have a great week. Teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Bye.